Tarihin tozlu sayfalarında unutulmaya yüz tutmuş bir dramın, 60 yıl sonra bir serenatla yeniden yankılanması mümkün mü? Geçmişin gölgeleri, günümüzün gerçeklerini ne kadar derinden etkileyebilir? Ve en önemlisi, insanlık, vicdanın sesini, tarihin acımasız akışına karşı nasıl koruyabilir? Zülfü Livaneli'nin 2011 yılında doğan kitap etiketiyle yayımlanan ve yaklaşık 480 sayfa süren büyüleyici romanı Serenat, işte tam da bu soruların peşine düşerek okuyucuyu hem entelektüel hem de duygusal açıdan sarsıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Videoya geçmeden önce, eğer sinemadan bilime, kitaplardan felsefeye uzanan bu tarz derin yolculukları ve analizleri kaçırmak istemiyorsanız, şimdi kanala abone olabilirsiniz. Hazırsanız, başlayalım. Roman, İstanbul Üniversitesi'nde halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışan, boşanmış ve ergenlik çağındaki oğlu Kerem ile yaşayan Maya Duran'ın hayatına odaklanıyor. Maya'nın düzenli ve sıradan denebilecek yaşamı, Harvard Üniversitesi'nden gelen 87 yaşındaki Alman asıllı, Amerikalı Profesör Maximilian Wagner'i karşılama göreviyle kökten değişmeye başlıyor. Profesör Wagner, ülkesine, doğup büyüdüğü topraklara 60 yıl sonra geri dönen, gizemli bir geçmişe sahip, derin ve karizmatik bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu sıradan karşılama görevi, Maya'nın hayatının ve ailesinin geçmişindeki bazı sır perdelerini aralamakla kalmıyor, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan büyük insanlık trajedileriyle, özellikle de Struma faciasıyla yüzleşmesine neden oluyor. Kitabın ana teması, geçmişle yüzleşme ve hatıraların insan yaşamını nasıl şekillendirdiğidir. Zülfü Livaneli, Serenat'ta bizi sadece bir aşk hikayesiyle değil, aynı zamanda tarihin çoğu zaman unutturmak istediği acı gerçeklerle harmanlanmış bir vicdan muhasebesiyle baş başa bırakıyor. Roman, günümüz İstanbul ile 1940'lı yılların Almanyası ve Türkiye'si arasında gidip gelen, ustaca örülmüş iki zamanlı bir kurguya sahip. Maya Duran, Profesör Wagner'in gizemli isteği üzerine onu Şile sahiline götürdüğünde, tüm hikaye de burada düğümleniyor. Soğuk bir kış günü Karadeniz'in hırçın dalgaları önünde, yaşlı profesör kemanını çıkarıp bir serenat çalmaya başlıyor. Bu serenat sadece bir müzik parçası değil, aynı zamanda 60 yıldır süren, yarım kalmış bir aşkın ve korkunç bir trajedinin sessiz çığlığı oluyor. Dikkat! Spoiler içerir. Profesör Wagner'in şairde çaldığı bu serenadın ardında yatan gerçek, Maya'yı ve okuyucuyu derinden etkileyen Struma faciasıdır. İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık dönemlerinde Nazilerden kaçan Yahudi mültecileri Filistin'e götürmek üzere Romanya'dan yola çıkan Struma adında oldukça bakımsız ve eski bir gemi, motor arızası nedeniyle 1941 yılının Aralık ayında İstanbul açıklarında demirli kalıyor. Gemide yaklaşık 770 ila 790 arasında yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu. Çoğu kadın ve çocuk olan bu insanlar, yeni bir hayata tutunma umuduyla bu tehlikeli yolculuğa çıkmışlardı. Ancak İngiltere'nin Filistin'e Yahudi göçmen kabul etmeme politikası ve Türkiye'nin savaş koşullarında tarafsız kalma çabası, donanım yolcularını aylarca İstanbul açıklarında bir nevi hapishane hayatına mahkum ediyor. Yolcular geminin içinde yiyecek, su ve tıbbi yardım konusunda ciddi sıkıntılar yaşarken, umutları her geçen gün tükeniyor. Profesör Maximilian Wagner'in büyük aşkı Nadia da bu gemide, Filistin'e ulaşma umuduyla bekleyen yüzlerce insandan biriydi. Yan, İstanbul'da karısını kurtarmak için tüm diplomatik ve kişisel çabalarını seferber etse de, dönemin siyasi koşulları ve bürokratik engeller karşısında çaresiz kalıyor. Nihayetinde 1942 yılının Şubat ayında, motoru tamir edilemeyen Struma gemisi, Türk makamları tarafından Karadeniz'e çekiliyor ve 24 Şubat 1942 sabahı bir Sovyet denizaltısı tarafından yanlışlıkla torpillenerek batırılıyor. Bu korkunç olayda gemideki neredeyse tüm yolcular hayatını kaybediyor. Sadece bir kişi hayatta kalabiliyor. Wagner, sevdiği kadının gözleri önünde denizin soğuk sularına gömülüşüne tanık oluyor ve bu travma onun tüm hayatını şekillendiriyordu Arna. Maya, Profesör Wagner'in anlattıklarıyla kendi ulusunun tarihinde yer alan bu acımasız gerçekle yüzleşirken, hem kişisel hem de toplumsal belleğin karmaşıklığını sorguluyor. Kitap,
Aşkın ve fedakarlığın, savaşın gölgesinde dahi nasıl var olabildiğini gözler önüne seriyor. Wagner'in Nadia'ya olan imkansız aşkı, dini, ırkı ve savaşın sınırlarını aşan evrensel bir sevgi hikayesidir. Ancak bu aşk, aynı zamanda dönemin acımasız realpolitik anlayışının ve insanlık dışı kararların kurbanı olmuştur. Maya'nın yolculuğu, sadece Wagner'in geçmişini değil, kendi ailesinin Ermeni kökenleri ve Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan başka acı olaylarla da bağlantılı sırlar barındırdığını ortaya çıkarıyor. Bu durum, Maya'nın kimlik algısını derinden sarsıyor ve onu tarihin farklı yüzlerini görmeye zorluyor. Serenat okuyucuyu insanlık ve vicdan kavramları üzerine derinlemesine düşünmeye davet ediyor. Savaşın ortasında dahi vicdanını koruyabilen insanların hikayeleriyle, politik çıkarlar uğruna insani değerlerin nasıl hiçe sayıldığını çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Peki sizce bireyin vicdanı ile devletin çıkarları çatıştığında hangisi galip gelmelidir? Böyle bir durumda bireysel sorumluluk nereye kadar uzanır? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım mı? Roman, felsefi açıdan birçok akımla derinlemesine analiz edilebilir. Öncelikle Profesör Wagner'in 60 yıl süren arayışı ve bu uğurda harcadığı ömür, varoluşçuluk felsefesiyle yakından ilişkilidir. Varoluşçuluk, bireyin kendi varoluşunu anlamlandırma, özünü ve değerlerini kendi seçimleriyle yaratma sorumluluğunu vurgular. Wagner, hayatının büyük bir kısmını Nadia'nın mezarını bulmaya ve Struma faciasının anısını canlı tutmaya adar. Bu, Camus'un Sisyphos söylenindeki absürt karşısında anlam yaratma çabası gibi, Wagner için de bir anlam inşa etme ve kendi varoluşuna bir amaç verme eylemidir. Onun için yaşamak, Nadia'yı ve yaşanan trajediyi hatırlamak, unutturmamak demektir. Kendi özgürlüğünü, bu ağır sorumluluğu üstlenerek kendi geçmişiyle yüzleşme ve ona anlam katma yolunda kullanır. Bu bağlamda Wagner'in yaşamı, Sartre'nin varoluş özden önce gelir ilkesinin bir yansımasıdır. O, varoluşunu kendi eylemleriyle, özellikle de geçmişine duyduğu sadakat ve sorumlulukla tanımlar. Nihilizm ise bu trajedinin gölgesinde bir karşı takım olarak düşünülebilir. Hırma faciası gibi olaylar, insanın acımasızlığı ve dünyanın anlamsızlığı karşısında derin bir boşluk hissi uyandırabilir. Yüzlerce masum insanın sadece dinleri ve ırkları yüzünden hiçbir ülkenin kapısını açmadığı bir gemide ölüme terk edilmesi, Nietzsche'nin Tanrı öldü ilkesindeki değerlerin çöküşünü anımsatan bir tablo sunar. İnsan hayatının bu denli değersizleştiği bir ortamda her şeyin anlamsız olduğu hissine kapılmak kolaydır. Ancak Livaneli nihilizmin pençesine düşmek yerine Wagner'in şahsında hatırlama ve sevgi aracılığıyla anlama ve direnişi öne çıkarır. Roman, bu derin anlamsızlık karşısında bile aşkın ve vicdanın nasıl bir direniş noktası olabileceğini gösterir. Romanın en güçlü temalarından biri olan bellek ve tarih ilişkisi de felsefi bir derinliğe sahiptir. Tarih genellikle kazananlar tarafından yazılır ve resmi anlatılar, çoğu zaman rahatsız edici gerçekleri örtbas etme eğilimindedir. Serenat, bu resmi anlatıları sorgular ve bireysel belleğin, kolektif belleği nasıl şekillendirebileceğini gösterir. Maya'nın kendi ülkesinin tarihinde göz ardı edilen bu trajediyle karşılaşması, Foucault'un iktidarın bilgi üzerindeki kontrolü ve tarihin inşasındaki rolü üzerine yaptığı analizleri akla getirir. Tarih, sadece olmuş bitmiş olaylar silsilesi değil, aynı zamanda hatırlama ve unutma arasındaki sürekli bir mücadeledir. Livaneli, bu eseriyle Türkiye'nin yakın tarihine ayna tutarak, unutulan acıları ve görmezden gelinen olayları gün yüzüne çıkarır. Roman, tarihin sadece zaferlerle değil, unutulan utançlarla da dolu olduğu mesajını verir. Kimlik meselesi de romanın omurgasını oluşturur. Maya Duran, kendi Türk kimliğiyle yüzleştiği rahatsız edici gerçekler arasında sıkışıp kalır. Kendi babaannesinin Ermeni kimliği, abisinin kariyeri üzerindeki tehditler ve Struma olayı gibi detaylar, ulusal kimliğin homojen bir yapıdan ziyade farklı katmanlardan ve acılardan oluştuğunu ortaya koyar. Wagner'in Alman Yahudi kimliği ise savaş dönemindeki kimlik krizlerini ve sürgün olmanın getirdiği varoluşsal yükü temsil eder.
Bu bağlamda kimlik sabit bir olgu olmaktan çok, tarihsel olaylarla ve bireysel seçimlerle sürekli yeniden inşa edilen akışkan bir süreçtir. Sorumluluk kavramı hem bireysel hem de kolektif düzlemde ele alınır. Wagner, Nadia'yı kurtaramamanın acısıyla bir ömür boyu yaşar ve bu durumu bir vicdan borcu olarak görür orada. Onun hayatının amacı, bu sorumluluğu yerine getirmek ve geçmişin haksızlıklarını anımsatmaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Dünya Savaşı sırasındaki tarafsızlık politikası ve Struma gemisine yönelik tutumu, devletin uluslararası arenadaki sorumluluklarını ve kendi vatandaşlarına karşı yükümlülüklerini nasıl değerlendiğine dair derin sorular ortaya koyar. Bu, Kant'ın ödev ahlakı ve evrensel ahlaki yasalar kavramıyla da ilişkilendirilebilir. Devlet, çıkar çatışmalarında dahi evrensel insani değerleri gözetme ödevini ne kadar yerine getirmiştir? Livaneli, serenatla müzik, edebiyat ve yakın tarihi iç içe geçirerek çok katmanlı bir anlatım sunar. Müziğin, özellikle serenadın, romandaki sembolik anlamı büyüktür. Serenat, sadece kayıp bir aşkın melodisi değil, aynı zamanda zamana meydan okuyan bir anma biçimi, acıyı ve hatırayı yaşatmanın evrensel bir yoludur. Bu, hafızanın ve insan ruhunun direncinin bir ifadesi olarak karşımıza çıkar. Müzik, dile getirilemeyen acıları, resmi tarihin susturduğu sesleri duyurmanın bir aracı haline gelir. Romanın çağımızdaki yansımaları da oldukça güçlüdür. Günümüz dünyasında devam eden mülteci krizleri, yabancı düşmanlığı ve savaşın siviller üzerindeki yıkıcı etkileri, Struma faciasının acı derslerinin ne kadar güncel olduğunu gösterir. Livaneli, serenat ile okuyucuya tarihten ders çıkarmanın ve insanlık onurunu her koşulda savunmanın önemini hatırlatır. Kitap, insan olmanın ne anlama geldiğini sorgular ve savaşın ortasında bile vicdanını koruyabilen insanların hikayesidir. Sonuç olarak Zülfü Livaneli'nin Serenadı, sadece bir edebi eser olmanın ötesinde insanlık vicdanına yapılmış bir çağrıdır. Kitap, tarihin karanlık dehlizlerinde kaybolan bireysel trajedileri gün yüzüne çıkararak kolektif belleğimizi sorgulamalı ve geçmişle yüzleşmemizi sağlar. Bu roman, aşkın, vicdanın, tarihin ve müziğin iç içe geçtiği, unutulmaz bir deneyim sunarak okuyucuyu derinden etkiler. Serenat, tarihin yalnızca kazananlar tarafından değil, acı çekenler tarafından da yazıldığını hatırlatarak okura hem duygusal hem de entelektüel bir yolculuk vaat eder. Türkiye'nin ve dünyanın geçmişine ışık tutan bu vicdan hikayesi, insan olmanın ve hatırlamanın değerini bir kez daha vurgular. Bir sonraki merak yolculuğumuzda görüşmek üzere. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı ve videoyu beğendiyseniz, destek olmak için beğen butonuna basmayı unutmayın. Ekrandaki önerilen videolara tıklayarak yeni bir incelemeye hemen başlayabilirsiniz. Hoşça kalın.